Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divopatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak koyu gri kullandım. Desenlerim içinde sarı, pembe ve beyaz olmak üzere 3 tane patikli ipim var. Bu renkli iplerimiz çok az gidiyor. Hemen iplerimi şöyle kenara kaldırıyorum. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok kolay, çok güzel, çok şık bir model oldu hanımlar. Bu şekilde patiğimiz, tabanımız, patiğimizin topuğu, hiçbir yerinde dikişimiz yok. Baştan sona haroşa örgü tekniği kullanarak dikişsiz yaptım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimizde şu bilek bölümünden başlayacağız hanımlar. Gri ipimiz ile başlayacağım. Şöyle 5 ilmek olarak. Bu şekilde. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğim. 4 ve bir ilmek daha atıyorum. 5. 5 ilmek attık. Hemen şuraya bir düğüm atacağım. Geri dönüyorum. Hanımlar, ben haroşa örgüyü örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Kenar ilmeğini aldıktan sonra kalan 4 ilmeğimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Şimdi geri döndüm, ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıçta kalan küçük ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi burada artırmalara başlayacağız. Tam ortada ilmeğimiz var. Bakın 5 ilmeğimiz vardı. 2 ilmek sağda 2 ilmek solda ayırınca ortada 1 ilmek kalıyor. O 1 ilmeğin sağından ve solundan artırmaları yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İpimi şişime doladım. Yani artırmamı yaptım. Ortadaki 1 ilmeği düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi yine düz ördüm. Bu şekilde artırma yaptık. 7 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Artırma sadece ön yüzde yapılacak. Arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa öreceğiz. Sadece artırma yaptığımız şu ortada ilmeğimiz var. Bakın. Sağına ve soluna artırma yaptığımız ilmek. Bu ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz sadece. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördükten sonra bakın ön yüzde artırma yaptığım ilmeği de düz yani haroşa ördüm. Aradaki bir ilmeğimi ters örüyorum. Ardından tekrar artırma yaptığım ilmeği ve yanındaki ilmekleri de düz ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi yine ön yüzdeyiz, artırmamızı yapacağız. Artırmamızı bakın ortadaki ilmeğimiz belli. Sağından ve solundan yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm şimdi. Bakın tam orta ilmeğe geldik. Artırmamı yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Şimdi de şişimizde 9 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm. Yine arka yüzde ilmeklerin hepsini bu şekilde haroşa öreceğim. Sadece ortadaki ilmeğimiz ters örülüyor. Kalan ilmeklerimi de yine haroşa örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyim. Artırmalara yine devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ortadaki ilmeğime kadar örüyorum. Bakın kenara 4 ilmek ördüm. Ortadaki ilmeğime geldim. Artırmamı yaptım. Ortadaki bir ilmeği düz ördüm. Artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi de burada 3, 6, 9, 11 ilmek oldu. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzde ilmekleri hep haroşa örüyoruz yine. Sadece ortadaki ilmeğimi ters ördüm. Kalan ilmeklerimi de yine haroşa olarak örüyorum. Tekrar geri döndük, ön yüzdeyiz. Bu gri ile son sıramız olacak hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Ortadaki ilmeğime kadar örüyorum. Bakın orta ilmeğime kadar geldim. Artırmamı yapıyorum. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimin hepsini haroşa örüyorum. Böylece şişimizde 13 ilmek oldu. Sayalım. 3, 6, 9, 12 ve 13. Geri döndüm hanımlar. Arka yüzdeyim yine. Kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzde yine ilmekleri haroşa öreceğiz. Sadece ortadaki tek ilmeği ters örüyorum.
Tekrar kalan ilmeklerim de haroşa örülüyor. Bu defa ipimi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum çünkü ön yüzde renk geçişi yapacağız. Bakın burada grili bölümü tamamladık. Sarılı bölüme geçeceğiz. Yine aynı işlemi yapacağız hanımlar, fakat renk değiştireceğiz. Tek fark bu. Şöyle sarı ipimi ekleyeceğim buraya. Şöyle. Bu defa renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. Hemen şöyle ikinci ilmeğimi de ördükten sonra burada sökülüp açılma olmasın diye sarı ipimin ucunu griye düğümlüyorum. Ve hanımlar burada gri ipimi keseceğim şimdi. Şöyle. Sarı ile devam edeceğiz. Yine ortadaki ilmeğe kadar öreceğim hanımlar. Orta ilmeğime kadar. Bu şekilde şu ipleri de şöyle atlatarak, gizleyerek götürüyorum. Bakın şöyle. Bakın ortadaki ilmeğime geldim. Şuraya geldim. Tekrar artırmamı yaptım. Hani dediğim gibi gri'de yaptığımız işlemin aynısını yine bu sarıda da yapıyoruz. Artırmamı yaptım. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Böyle. Şimdi geri döndüm. Yine arka yüzdeyim. Arka yüzde yapacağımız işlem aynı. İlmeklerimizi haroşa öreceğiz. Sadece ortadaki bir ilmeğimiz ters örülüyor. Şöyle ters ördüm. Kalanları haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Tekrardan geri dönüyoruz hanımlar. Yine ön yüzdeyiz. Ortadaki ilmeğime kadar öreceğim. Her sırada, her ön yüzde artırma yaptığımızda ilmek sayıları ikişer ikişer artıyor. Bakın yine ortadaki ilmeğime kadar geldim. Artırmamı yapıyorum. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Burası anlaşıldı diye umuyorum hanımlar. Ön yüzde ortadaki ilmeğin sağından ve solunda artırma yapıyoruz. Arka yüzde de ilmekleri haroşa örüyoruz. Sadece ortadaki ilmeğimizi ters örüyoruz. Bakın ajurlarımızda yine artırmaları da düz ördüm. Ortadaki bir ilmeğimi ters ördüm. Kalan ilmeklerimi de yine düz, yani haroşa olarak böyle örüyorum. Bakın hanımlar, burada sarı ipimiz ile 2 diş haroşamız oluştu. Burada renkli iplerle 4'er diş haroşa yapacağız. Şimdi burada sarı ipimiz ile şöyle 1-2 diş haroşamız oldu. 2 diş haroşa olana kadar daha örelim. Tabi yine artırmalara devam edelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, burada 4 diş sarı haroşam olana kadar ördüm geldim. Yine renk geçişi yapacağız. Beyaz ilmek ile modelimize devam edeceğiz. Bu defa beyazımı ekliyorum. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra beyaz ipimin ucunu bu defa sarıya düğümleyeceğim. Ve sarı ipimle işim kalmadı. Kesiyorum. Gördüğünüz gibi bu diğer renklerden çok az gidiyor hanımlar. 4 sıra haroşada bir renk geçişi yapıyoruz. Şimdi yine ortadaki ilmeğime kadar öreceğim. Renk geçişi yaptık ama model yine aynı devam ediyor. Sadece renk geçişi yapıyoruz dediğim gibi. Yine ortadaki ilmeğime kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın ortadaki ilmeğime geldim. Hemen artırmamı yaptım. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Böyle. Şimdi geri dönüyoruz. Yine arka yüzde yapacağımız işlem aynı. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi yine haroşa örüyorum. Sadece ortadaki tek ilmeğim ters örülüyor. Şöyle. Kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Şöyle baktığımızda burada beyaz ile bir diş haroşamız oluştu. Sarıda olduğu gibi yine beyaz bölümünde de 4 diş haroşamızı öreceğiz hanımlar. Toplam beyaz ile. Bakın model üzerinde göstereyim. Bu şekilde. 4 diş haroşadan sonra yine bakın artırmalar devam ediyor. 4 diş beyaz haroşamız bittikten sonra bu defa haroşalarımızı pembe ipimizle öreceğiz. Yani bir diğer ipimize geçeceğiz.
4 diş pembe haroşamızı ördükten sonra tekrar ana renk ipimize griye geçeceğiz. Bu defa 4 diş haroşamızı gri ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Hep 4'er diş bu şekilde devam edecek ve hepsinde de artıracağız. Toplamda şişimizde artırmalar sonucunda 45 adet ilmeğimiz olacak. Şimdi 4 diş beyaz bitecek. Ardından 4 diş pembe öreceğiz. Ardından da 4 diş gri. Bu bölüme kadar patiğimizi örelim, gelelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu ön bölümünü tamamladım, geldim. 4 diş haroşa pembe, 4 diş haroşa da bu şekilde gri ipim ile ördüm. Şekil tam olarak belli olsun diye ortadaki ilmekleri şöyle iki şişe ayırdım. Şimdi bir diş haroşa öreceğiz hanımlar. Tekrar ilmekleri tek şişte toplayacağız. İlmeklerimizin tamamına 45 ilmeğimiz var. Sıra sonuna kadar öreceğiz artırma yapmadan. Ortadaki bölümlerin hepsini tamamen, hani artırmalı yerlerin hepsini tamamen haroşa öreceğiz. Bu şekilde yine diğer şişteki ilmekleri de aynı şişle örmeye devam edeceğim. Bu aşamada şekil net olarak görünsün diye sizlere gösterebilmek için ilmekleri iki şişe o şekilde ayırmıştım. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örüyoruz. Sadece haroşa örgü olduğu için hızlıca örüyorum, geçiyorum hanımlar burayı. Ön yüzdeyiz şu anda. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra hanımlar yine sıra sonuna kadar arka yüzdeyiz. İlmeklerimizin tamamını haroşa örelim, gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri geldim hanımlar. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Artık ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak biraz gevşek kesim yapalım hanımlar. Çok sıkı yapmayalım. Bu şekilde gevşek bir şekilde artık ilmeklerimizin tamamını keseceğiz. Bu şekilde bakın, sıkmadan şöyle esnek bir şekilde ilmeklerimizi kesiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını keselim, gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimizin tamamını ön yüzde bu şekilde kestik. Burada bir ilmeğimiz kaldı. Şimdi patiğimizin bakın şu ön bölümü oluyor. Şöyle göstereyim. Şöyle ön bölümünü bitirdik. Şimdi bu hemen sağ kenarına başlayacağız. Burada bir ilmeğimiz kalmıştı. En son kesimden sonra bakın buralarda kenar ilmek yerleri var. Gördüğümüz gibi V şeklinde sırasıyla buralara girerek ilmekler çıkartıyoruz. Şöyle. Bakın ilmeğin iki kanadına bir de girerek ilmekler çıkarıyoruz. 5 ilmeğim oldu. 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde ilmekler çıkartıyoruz hanımlar. Buradan toplamda devam ediyorum. 11 mi oldu? Sayalım yanlış olmasın. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve son kenar ilmek yerine girerek bir ilmek daha çıkarttım. 22. Bu kenardan 22 ilmek çıkarttık hanımlar. 22 ilmek ile patiğimizin şu sağ kenarını öreceğiz. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğim. Sonuncuyu da ördüm. Geri döndüğümüzde hanımlar bakın şurada bir diş haroşamız oluştu gri ile. Patiğimizin şu kenarlarına hanımlar, şu kenarlara ben 20 diş yani 20 sıra haroşa ördüm. Şimdi buraya toplamda 20 sıra haroşamızı örelim, gelelim, sağ kenarı tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, bu bölüme 20 diş yani 20 sıra haroşamı ördüm ve geldim. Bakın haroşa örgü esnek olduğu için yeterli oluyor bu kadar sayı. Şimdi ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Şöyle. Hanımlar biraz gevşek bir kesim yapalım. Bol bir kesim yapalım. Çünkü patiğimizin arka topuk bölümünü örerken kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden yani şuralardan ilmekler çıkartacağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. İlmeklerimizi
Kesiyorum hanımlar bu şekil. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. Hemen hanımlar şuraya şöyle 2 tane zincir atıp ipimi kesiyorum. Bu şekilde patiğimizin sağ kenarını tamamlamış olduk. Şimdi şu bölümden ilmekler çıkararak patiğimizin sol kenarını yapacağız. İlmek çıkartma işlemine de şu bölümden, şu bilek bölümünden başlayacağız. Şöyle hemen bakın, şuradaki ilk kenar ilmek yerine, yani şuraya ilmeğin 2 kanadına birden girdim. Buradan şöyle ilk ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle. Bakın şu kenarda ilk kenar ilmek yerine girerek ilk ilmeğimi çıkarttım. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine girerek ikinciyi de çıkartıyorum. Şuraya bir düğüm atacağım artık. Şöyle 2 tane düğüm atıyorum patik sökülmesin diye. Diğer tarafı 22 ilmek olarak yapmıştık. Buradan da yine 22 adet ilmek çıkarıyoruz hanımlar. Bakın şurada 22 ilmek vardı. Buradan da 22 adet ilmek çıkartıyoruz. 4 ilmeğim oldu. Şu 5. ilmeğim, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde bu uca kadar 22 adet ilmek çıkartalım gelelim. Evet, bu uca kadar 22 adet ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Burada da yine diğer sağ kenarda yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 22 ilmek ile haroşalarımızı örüyoruz. Sırasıyla ilmeklerimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar bakın, bu kenarda da bir diş haroşamız oluştu. Gri ipimiz ile. Hanımlar biz bu sağ kenarı toplamda 20 diş haroşa olacak şekilde örmüştük. Patiğimizin kenarları aynı olacak. Sağ kenar 22 ise sol kenarımızda 22 diş, pardon 20, sağ kenarımız, tekrar ediyorum. Sağ kenarımızı 20 diş haroşa yapmıştık. Sol kenarımızda aynı sayıda olmalı. Çünkü kenarlar eşit olacak. Şimdi buraya bir diş haroşamızı ördük. Kalan 19 diş haroşamızı da örüp geliyorum. Ardından buluşalım. Tabanımıza beraber başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında yaptım. 20 diş haroşamı ördüm. Şimdi buradaki ilmeklerimi de keseceğim. Diğer tarafta olduğu gibi burada da ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak böyle gevşek bir şekilde kesiyorum. Kesimimizi yaptıktan sonra patiğimizin tabanına başlayacağız. Dediğim gibi hanımlar, kesinlikle gevşek kesim yapalım. Yoksa topuk bölümünde kenar ilmek yerlerine girerken çok zorlanırız. Tığ kullanmak zorunda kalırız. Bu nedenle buna bir özen verelim. Gevşek kesmeye. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Evet, patiğimizin üst bölümünü bitirdik. Şimdi tabanımızı öreceğiz. Tabanımız için şöyle kapalı uçlu yine normal 3 numara 2 şiş kullanacağım. Dileyen misinalı şişlerle de yapabilir. Artık hangisinin uygunsa sizin için. Hemen şuradaki ilmeğime diğer şişimi takıyorum. Bakın şuralarda kenar ilmek yerleri var. Buralardan tabanımız için ilmekler çıkaracağız. Şişimde bir ilmeğim var. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyoruz. Bu şekilde tabanımız için ilmekler çıkartıyoruz. Saydığımızda burada 4, 8, 10 ilmek oldu. Hanımlar ben bu uçtan şöyle burun kısmına kadar geldim. Sonra diğer uca kadar ilmek çıkartmaya devam ettim. Şurada son kenar ilmek yerine gelene kadar toplamda buradan buraya 86 adet ilmek çıkarttım. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet, diğer uca kadar toplam 86 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Geri döndük. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Yine haroşa örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artık burundan başlayarak tabanla geçeceğiz hanımlar. 86 ilmeğimiz vardı. Patiğimin burun kısmına
İlk olarak 8 ilmek ayıracağım. 86 ilmekten 8 ilmek çıkartınca geriye 78 ilmek kalıyor. 78 ilmeği de şu iki yana eşit paylaştırınca yanlara 39'ar ilmek düşüyor. Öncelikle tabanımızı yapabilmek için bu kenardaki ilk 39 ilmeğimizi öreceğiz. Sayarak gidelim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39. 39 ilmeğimizi ördüm hanımlar. Şimdi patiğimizin burnu için 8 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Saydığımızda şu sol tarafta da 39 ilmek kalıyor. 8 ilmekten sonra geri dönüyorum. Bu bölümde ipimiz hep karşıda oluyor ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Şimdi 8 ilmeğimi öreceğim. İlk ilmeğimi almıştım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri dönüyoruz. 8 ilmek ile şuraya bir diş haroşa ördük. Hanımlar tabanımız 12 ilmek olacak. Taban 12 olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipimi karşıda, ilkini örmeden aldım. Bu defa 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi de şu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan alarak ördüm, ortaya ekledim. 11 oldu. Geri dönüyorum. İp karşıda, ilkini örmeden aldım. 11 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 12 oldu. Artık 12 ilmek olarak taban kesimine başlayacağız. Tabanda 12 ilmeğim var. Bu aşamada hanımlar tabanda son bir kalana kadar öreceğim. Yani 11 ilmek öreceğim. 12. de kesim yapacağım. Yine ip karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. ilmekte yanındakini de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndük. Yine aynı işlemi yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döneceğiz. Devamlı aynı işlemi yapacağız. 11 öreceğiz, 12 de keseceğiz. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. de yandan da bir ilmek alıp kesimimi yaptım. Yine geri dönüyorum. İp karşıda, ilkini örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine 12. de kesimimi yapıyorum. Hanımlar patiğimizin tabanı 12 ilmek ile bu şekilde örülecek. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde yanlarda ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını örelim, sonra buluşalım. Evet hanımlar, kenarlarda ikişer ilmeğim kalana kadar patiğimin tabanını bu şekilde ördüm geldim. Şimdi tekrar kesimlerimiz olacak. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Yeniden 11 ilmek öreceğim. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte kesimimi yapıyorum. Bakın bu kenarda son bir ilmek kaldı. Ardından geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi öndeki 2 ilmeği de keserek örüyorum. Böyle.
Şimdi şu kenardaki son 2 ilmek hariç tabanda 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın 3 ilmek kaldı. Yine öndeki 2 ilmeği kesiyorum ve sonuncu ilmeği örerken yanındakini de alıp ikisini bir ördüm. Geri dönüyoruz. Artık yanlarda birer ilmeğimiz kaldı. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ve son 2 ilmeğimi kesiyorum. Artık bu kenarımızda ilmeğimiz kalmadı. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrar burada da yanda kalan son 1 ilmek hariç şu tabanda son 3 kalana kadar örüyorum. Tekrar buradaki 2 ilmeği kestim. Ve bu sonuncu ilmeği örerken yanındakini de alıp ikisini bir örüyorum. Şimdi burada 8 ilmek kaldı. Bu 8 ilmek ile patiğimizin arkasını öreceğiz hanımlar şimdi. Bu aşamada ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Bu arka bölümde son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeği kestim. Burada 7 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın şuralarda kenar ilmek yerleri var V şeklinde. İlk kenar ilmek yerine girerek buradan 1 ilmek çıkarttım. Tekrar 8 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örüyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri dönüyorum. Bakın yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken geri dönüyorum. Ön yüzde ilmek çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi şöyle çıkartıyorum. Böylece tekrar 8 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası böyle örülüyor hanımlar. Yine bakın son 2'yi kestim. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldım. Son 2 kalana kadar örüyorum. Son 2'yi kestim ve geri döndüm. Burada da sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası 8 ilmek ile böyle yapılacak. Biz bu işleme şu uca gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını örelim, ardından buluşalım. Evet, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim hanımlar. Şimdi buradaki ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Son 1 ilmek kaldı. Onu da kestim. Şu kenarda böyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen ilmeğimi tığıma aldım. Şöyle dibine batarak burayı şöyle bir düzlüyorum. Ardından buraya bir zincir çektim. Patiğimizin bu örgü bölümünü bitirdik hanımlar. Şöyle tek sıradan oluşan bir kenar oyamız var. Hemen onun da yapılışını sizlere anlatayım. Öncelikle yapacağımız işlem şu. Hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yani buraya bir sık iğne yaptık. 3 tane zincir çekiyorum. Bu sık iğnenin içine şöyle batarak bu 3 zincirle şöyle bir kirpik oluşturdum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Yapacağımız işlem bu. Şimdi tekrar edelim. İkincisini yapalım. Önce bir sık iğne yapıyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak 3 zincir çektim. Sık iğnenin içine batarak ilmek çıkarttım ve tığımdaki ilmeği topluyorum. Bakın. Ardından sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Kenar oyamız bu şekilde yapılıyor. Önce sık iğne yapıyoruz. Ardından 3 zincir çekerek sık iğnenin içine batarak bir kirpik oluşturuyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimizi sabitliyoruz. Bu şekilde. Görüntümüz bu. Bu şekilde patiğimizin çevresini şu ilk başladığımız yere kadar yapalım, gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı ilk başladığım yere kadar yaptım, tamamladım. En son şuraya bir tane de zincir çekiyorum ve artık ipimi kesiyorum. Kenar oyamızı böylece bitirmiş olduk. Şimdi hemen iplerimizi gizleyelim. Şurada ipimiz vardı, önce bunu bir gizleyeyim. Arka ilmek aralarına girerek gizliyorum. Ayağı giydikten sonra ipler dışarı çıkmasın, yoksa hoş bir görüntü olmaz. Birini gizleyeceğiz derken diğerini de çıkarttık. Hemen şunu yeniden bir toparlayayım.
Şimdi şu ucu da başka bir yere girerek şöyle gizliyorum. Gayet kolay bir patikti hanımlar. Çok da güzel oldu. Oldukça da kullanışlı. Ben bu renklerde yaptım ama sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi yapabilirsiniz. Şöyle. Evet, patiğimiz hanımlar görüntü itibariyle şöyle. Duruşu bu. Bakın, haroşa örgü olduğu için gayet esnek bir model. Ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma giydireyim. Bir de ayağımızda görelim modeli. Kullanışlı, güzel, çok şık, çeyiz içinde çok uygun bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Bakın patiğimizin güzelliği, ayağa oturuşu. Şöyle de göstereyim hanımlar. Bu şekilde. Ana renk olarak griyi kullanmıştım. Bir tam ipten başladım. Çoğu da böyle arttı. Çok da az ip gidiyor. Bundan aynı modelden bir çift patik daha çıkar büyük ihtimalle. Bakın modelimiz bu şekilde. Topuk kısmı gördüğünüz gibi dikişsiz olduğu için de çok kullanışlı. Evet hanımlar, yine güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.